Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarında beklenilen oldu. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %0,83'lük düşüş ile 1449 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 14,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bilanço döneminin başladığı gün itibariyle yukarı yönlü hareketlerine başlayan ve genellikle yurt dışından pozitif ayrışan Borsa İstanbul 100 endeksi kar satışlarında geldiğini gördük. 1450 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması halinde tekrardan geri çekilmelerin hız kazanacağını düşünüyorum. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin toplantı tutanakları açıklandı ve tutanaklara göre varlık alım programındaki yapılan değişikliklerin Temmuz ayı toplantısında konuşulduğu belirtilirken bazı FED üyeleri tarafından varlık alım programında en yakın zamanda değişikliğe gidilmesi konusunda sabırlı olunması gerektiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda üyeler varlık alım programındaki değişikliğe gidilmesi, FED'in hedeflerine yaklaşılmasının ardından uygulanmasının para politikası ile tutarlı olduğu vurgulandı. Enflasyona ilişkin geçici ifadesine tekrar kullanılırken tüketici fiyatlarındaki artışın arz eksikliğini ve iş gücü yetersizliğinden kaynaklandığı da tekrardan vurgulanmış oldu. Katılımcıların birkaçı daha büyük tedarik zinciri bozulmalarının ve girdi maliyetlerinin artış fiyatları üzerindeki 2022'de baskı oluşturmaya devam edebileceğini de önemli vurgulamış oldu. FED'in yönlendirici açıklamalarda bulunduğu ve genel olarak ilerleyen dönem için net bir patika sunduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak FED üyesi Bullard, FED'in para politikasındaki değişikliğe gidilmesini erteleyerek enflasyonu yanlış okuması halinde faiz artırımlarının daha agresif gelebileceği ve politika değişikliklerinin daha hızlı karar alınarak yapılması gerekebileceği vurgulandı. Para politikasındaki değişikliğin yapılması konusunda ihmalkar davranılmasının hem istihdam hem de fiyatlar genel düzey için risk unsuru oluşturduğunu da tekrarladı. Varlık alımlarının tartışılmaya başlanmasında programdan ziyade değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirten Bullard, geç kalınması halinde ekonominin zarara uğrayabileceğini de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladığı ve dün akşam katıldığı ortak televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran üzerinden Afgan mültecilerin gelmesini engellemek adına sınırda bulunan Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Van sınırlarında duvarların örülebileceğini belirtirken Kabil Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili ise planlarının devam ettiği ve Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığının Afganistan'daki yeni hükümetin uluslararası arenada elini kuvvetlendireceğini belirtti. Taliban'ın yaptığı açıklamaları itidalli ve ılımlı olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ne olursa olsun Afgan halkının yanında olmamız gerektiğini de altını çizdi. Son olarak Cumhurbaşkanı aşı olmayan vatandaşların bir an önce aşıların olması gerektiğini de konusunda uyarılarda bulundu. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin olurken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yakından takip ediyorum. Yurt dışında açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısında yakından takip ederken açıklanacak olan verinin güçlü gelmesi FED'in maksimum istihdam hedefi doğrultusunda önemini korur. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre ülkemizde son 24 saatte 19.944 yeni vaka tespit edilirken
169 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında varlık alım programında değişikliğe gidileceğine dair sinyaller verilirken varlık alım programındaki değişiklikler için Fed'in hedeflediği ekonomik veriler yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise gelen veriler açısından çok önemli. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,56 ve 8,65 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,45 ve 8,36 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesi enflasyon oranında aylık değişiklik görülmezken yıllık bazda artış %2 oldu. Avrupa bölgesi ekonomisi yıllık %13,6 büyüdüğünü açıklarken Türk lirası hafta başında değer kazanımı süresince girerken artan bölgesel riskler sonrasında değer kaybetmeye başladığını gördük. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10 Türk lirası ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,85 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında varlık alımları ile ilgili tartışılmaya başlandığı belirtilirken Fed üyesi Kashkari Temmuz ayında gelen güçlü istihdam verilerine rağmen salgın nedeniyle işsiz kalan vatandaşların salgın tekrar etkisini artırmaya başlamasaydı iş gücüne katılabileceklerini söyledi. Avrupa bölgesi enflasyon oranı yıllık %2,2 artış gösterirken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,17 ve 1,1720 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,1650 ve 1,1630 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları beklentinin oldukça üzerinde negatif bölgede 3,2 milyon seviyesinden gerçekleşti. Çin'de Delta varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış sonrasında en büyük limanlarından biri karantina nedeniyle kullanıma kapatılırken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 67 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 66 dolar ve 62 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take